Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kripto paralarla ilgili ünlü analistlerin tahminleri, FED toplantısı ile ilgili önemli beklentiler, Ripple davası ile ilgili son durum ve yükseliş ve düşüş beklenen altcoin'ler gibi birçok kripto para piyasasına dair haberlere yer vereceğim. İlk olarak efsane analist Michael Van de Popp'un Ethereum hakkında bir görüşünü en son Ethereum ile ilgili yapmış olduğu bir analizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Michael Van de Popp Ethereum'un Bitcoin paritesinde oldukça zayıf olduğunu ve Ethereum dahil birçok altcoin'de bu da çöküşün bir habercisi olabilecek nitelikte bir gösterge olduğunu belirtiyor. Ancak Bitcoin'in ise önümüzdeki çeyrekte 50.000 dolar seviyesine kadar yükseleceğini öngördüğünü aktarıyor yaptığı son paylaşımda. Bir diğer haberimize geçelim hemen. Bankacılık krizinden en çok faydalanan kripto paralar başlığımız. Geçtiğimiz Mart ayında Amerika'da bankacılık sektöründe bayağı bir derin krizler söz konusu olmuştu bildiğiniz gibi. Ve bu bankacılık krizinde fırsata çeviren 3 kripto parayı sizlerle paylaşacağım. İlk olarak Bitcoin var. Bitcoin gerçekten bu Mart ayından itibaren yukarı yönlü güzel bir ivme kazanmıştı. Ve burada neredeyse 15.000, 16.000 seviyelerinden itibaren 31.000 dolara kadar bir yükseliş gördük Bitcoin'de. Bir diğer kripto para ise Pax Gold. Pax Gold da bildiğiniz gibi ons altının muadili olan bir kripto para. Ve ons altında yukarı yönlü ivmelenen fiyat neticesinde Pax Gold da ons altına entegre bir şekilde yukarı yönlü fiyatlar göstermişti. Bu bankacılık krizini bir diğer fırsata çeviren altcoin ise Ethereum. Ethereum da bildiğiniz gibi Bitcoin ile birlikte entegre şekilde yukarı yönlü fiyat hareketleri gerçekleştirdi ve geçtiğimiz 16 Nisan tarihinde de 2140 dolara kadar bir yükseliş gerçekleştirmişti. Bir diğer haberimize geçelim hemen. Bu haberimiz Shiba ile ilgili. Shiba Coin ekosistemi bildiğiniz gibi günden güne büyüyor. Ve uzmanlar yaklaşan Shiba Metaverse projesine odaklandı. Rocket Pound olarak adlandırılan proje Shiba yatırımcıları tarafından büyük bir merak konusu oluyor şu anda. Ve bu Rocket Pound projesiyle birlikte Shiba Coin ile ilgili yukarı yönlü bir beklenti de söz konusu olabilir. Shiba'da önemli seviyeleri hemen aktarayım sizlere. 1050 seviyesi ve 1170 seviyeleri oldukça kuvvetli dirençler ve bu seviyelerin üzerinde de 1300 seviyesi Shiba'da oldukça önemli bir direnç, majör bir direnç. Bu 1300 seviyesi aşılırsa Shiba'da çok sert yukarı yönlü fiyat hareketleri görmemiz söz konusu olabilir. Hemen bir diğer haberimize geçelim. Danışmanlık devi The Motley Fool yapmış olduğu son paylaşımda son raporda Ethereum fiyatına dikkat çekiyor. Ethereum'un Proof of Stake'te harika işler çıkarttığını belirtiyor bu rapor. Ve Ethereum Merge'den sonra da Ethereum'un hak ettiği derecede bir fiyatlanma söz konusu olmadığını aktarıyorlar ve önümüzdeki dönemde yani uzun vadeli bir perspektiften baktığımızda Ethereum'da bir yükseliş beklentisi içerisinde olduklarını belirtiyorlar The Motley Fool analistleri. Bir diğer haberimize geçelim hemen. Amerikan ünlü finans kuruluşu Goldman Sachs ekonomistleri yaklaşan FED toplantısına dair öngörülerde bulunuyorlar. Goldman Sachs ekonomistleri bu hafta yapılacak olan FED toplantısında 25 bas puan faiz artışının oldukça olası olduğunu düşünüyorlar ve bunun neticesinde de Bitcoin'de yakın zamanda bir düzeltmeden söz ediyor Goldman Sachs ekonomistleri. Bitcoin'de yakın zamanda bir düzeltme olacağını ve daha sonra da 31.000 dolar direncine tekrardan ulaşacağını öngörüyor Goldman Sachs ekonomistleri. Bir diğer haberimiz Mayıs ayında izlenmesi gereken 3 altcoin. Bunlardan ilki VeChain, Vetcoin.
Vetcoin'de VeChain Tor mobil cüzdan güncellemesi var. Bu mobil cüzdan performans artışı olarak da performans artışına yönelik bir güncelleme gelecek VeChain platformunda. Bu da fiyata yansıyabilir. VeChain'de de önemli seviyeler şu anda bir düzeltme trendinde olduğu görülüyor VeChain'in. 2640 ve 3300 seviyeleri yukarıda önemli dirençler. Bu seviyelerin mutlaka aşılması gerekiyor. Yani böyle bir bu son gelecek olan güncelleme ile birlikte bu 3300 seviyelerin zorlanması da muhtemel diye düşünüyorum ben. Bir diğer altcoin ise Solana. Solana'da bildiğiniz gibi 8 Mayıs'ta uzun süredir üzerinde çalıştığı Saga isimli akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu da Solana fiyatında yukarı yönlü ivmelenmeleri tetikleyebilir. Solana'da yukarıda 29 dolar ve 37 dolar seviyeleri yukarıdaki ilk etapta satış hedeflerimiz olabilir. 29 dolar ve burada 37 dolar seviyesi majör dirençler olarak adlandırılabilir. Altta ise 21 dolar seviyesi majör desteğimiz olarak düşünülmelidir Solana'da. Mayıs ayında izlenmesi gereken bir diğer altcoin ise Chiliz, CHZ coin. Spor tutkunları için Layer 1 blockchain sunarak taraftarların spor takımlarıyla etkileşimi arttırmayı amaçlıyor Chiliz son olarak. Ve 10 Mayıs'ta spor için Layer 1 blockchain'i başlatacağını duyurdu Chiliz ekosistemi. Bu da fiyata yansıyabilir. Chiliz'de de şu anda önemli bir seviye kaybedilmiş durumda. Bu seviye 12.70 seviyesi. 12.70 seviyesi yeniden kazanıldığı takdirde burada 14.70 ve 16.40 seviyeleri yukarıdaki güçlü dirençlerimiz. Bu seviyeler yukarı yönlü kırılırsa da Chiliz'de gerçekten güzel fiyat artışları görmemiz söz konusu olabilir. Bir diğer haberimize geçelim. Rally yapabilecek 3 altcoin. Bunlardan ilki yine az önce bahsettiğim Solana. Kripto para analisti Sean Cautery Solana'da 25 dolar ve 29.70 seviyelerinin önemli olduğunu belirtiyor. Zaten ben de burada 29 dolar seviyesini önemli bir direnç olduğunu belirtmiştim. Bu 29 dolar seviyesi aşılırsa da 39 dolara kadar bir yükseliş beklentisi içerisinde olduğunu belirtiyor kripto para analisti Sean Cautery. Ben de burada zaten 37 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir diye az önce bahsetmiştim. O 39 dolara kadar bekliyor kendi yaptığı analizinde. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve kripto para analistinin bir diğer yükseliş beklediği altcoin ise Polygon Matic Coin. Matic Coin'in de 1 dolar 17 sent seviyesini aşması durumunda yukarı yönlü sert fiyat hareketleri gerçekleştireceğini aktarıyor kripto para analisti. Ancak burada Matic Coin önemli bir seviye olan 1 dolar 2 sent seviyesini aşağı yönlü kırdı ve şu anda ciddi bir düzeltme trendine de girmiş olabilir. Bu durumda 70 sente kadar düzeltmeler söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Matic Coin'de burada 1 dolar 2 sent seviyesinin yeniden mutlaka kazanılması gerekiyor. Burada kripto para analisti Sean Cautery de burada 1 dolar 17 sent seviyesine dikkat çekmiş. Ancak burada ilk etapta 1 dolar 2 sent seviyesi bana göre takip edilmesi gereken seviye. Ve kripto para analistinin son olarak yükseliş beklediği rally beklediği altcoin ise Litecoin. Litecoin de şu anda arada kalmış bir pozisyonda 80 dolarla 100 dolar arasında gidip gelen bir fiyat hareketi söz konusu. 100 dolar seviyesi aşılırsa da yukarı yönlü güzel bir fiyat hareketi görebiliriz Litecoin'de. Ancak bu 100 dolar seviyesi aşılmadığı takdirde ise aşağıda 80 dolar seviyesi mutlaka takip edilmeli. Bir diğer haberimize geçelim hemen. Evet, bir diğer haberimiz Ethereum'la ilgili yine. Son haftalarda balinalar Ethereum'a büyük ilgi gösteriyor ve on-chain metriklerine de bu yansıyor. Geçtiğimiz yıldan beri yani son bir yıl içerisinde büyük Ethereum yatırımcı sayısı %5.7'lik bir artış yaşamış. Ve bu da uzun vadeli Ethereum fiyatına uzun vadeli olumlu bir etki edebilecek bir gösterge olarak düşünülebilir. Yani balinalar Ethereum'a güveniyor ve güvenli bir yatırım aracı olarak görüyorlar Ethereum'u. Bir diğer haberimiz ise Bitcoin ile ilgili.
Bitcoin'de dip seviyeleri daha önce defalarca tahmin eden kripto para analisti CryptoBlance yeni bir düzeltme beklediğini açıkladı Bitcoin ile ilgili. Bitcoin'de 30 bin dolar seviyesinin üzerinin artık zor olduğunu düşünüyor CryptoBlance ve burada artık 25 bin dolar seviyesine kadar, yani burada Fibonacci 0.618 seviyelerine hemen hemen 25 bin dolar seviyesine kadar bir düşüş beklediğini aktarıyor CryptoBlance. Ve bu 25 bin dolar seviyesi test edildikten sonra ise yeniden yukarı yönlü bir fiyat hareketi beklediğini yatırımcılarla paylaşıyor. Bir diğer haberimiz ise Amerikalı senatör Cynthia Lummis'in genç Amerikalıların Bitcoin'e ilgisinin arttığını ifade eden bir beyan oldu. Cynthia Lummis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Amerikalı gençlerin Bitcoin'e karşı oldukça pozitif yaklaşımda olduğunu ve Bitcoin yatırımlarına ağırlık verdiğini aktardı. Bu Bitcoin yatırımına öncelik vermelerinin sebebini ise gençlerin dolarda yaşanan enflasyon ve değer kaybı ve Bitcoin arzının kısıtlı olmasıyla ilgili bir durum olduğunu belirtiyor Amerikalı senatör Cynthia Lummis. Hemen bir diğer haberimize geçelim. Ünlü Bloomberg analisti Mike McClellan Bitcoin'de uzun vadede boğa olduğunu, yani iyimser bir fiyat beklentisi içerisinde olduğunu aktardı. Ve kripto paralarda geniş perspektifte yükseliş beklediğini açıkladı. Ancak Mike McClellan'ın özellikle belirttiği bir durum var. Bu da hisse senedi piyasasında bir ayı piyasası oluşması ihtimali. Hisse senetlerinde %20'ye varan bir düşüş beklediğini belirtiyor analist Mike McClellan. Ve bu durumda da kripto paraların bu düşüşten zararlı çıkabileceğini aktarıyor ve kripto para yatırımcılarının mutlaka Nasdaq ve S&P borsalarını yakından takip etmeleri gerektiğini söylüyor. Ancak uzun vadede ise Bitcoin'de 100 bin dolar ve üzerinde bir fiyat beklentisi içerisinde olduğunu aktarıyor. Son olaraksa Ripple davasını ele alacağız. Bildiğiniz gibi 2 yılı aşkın bir süredir Ripple davası devam ediyor. Ve geçtiğimiz 31 Mart'ta Ripple'da artık bir özet karar çıkması bekleniyordu. Ancak herhangi bir özet karar çıkmadı Ripple'da. 31 Mart'ta bu beklenti boşa düşmüş oldu böylelikle ve Ripple yatırımcıları hayal kırıklığına uğradı. Ancak Ripple CEO'su yaptığı son açıklamada ise özet kararın bu yılın ilk yarısında, yani Haziran sonuna kadar gelmesini beklediğini belirtiyor. Yani Haziran sonuna kadar böyle bir özet karar Ripple lehine gelirse Ripple'da yeniden yukarı yönlü bir coşku yaşamamız söz konusu olabilir. Bu durumda da yukarıda ilk etapta 61 cent seviyesi ve daha sonra 1 dolara uzanan bir yükseliş görebiliriz. Ancak Ripple şu anda 49.70 seviyesi olan önemli bir direnç seviyesinin altında fiyatlanıyor. Burada 44 cent seviyesi ve 41 cent seviyeleri de altta önemli desteklerimiz olarak görünüyor. Ripple yatırımcılarının da bu seviyelere dikkat etmesi gerekiyor. Bugünkü paylaşımlarım bu kadar. Bu videomuzun sonuna geldik. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.